Dostlar selamlar. 12 Ekim Pazar Analist'e hoş geldiniz. Bugün Hollanda, Finlandiya, Litvanya, Polonya, Hırvatistan, Cebeli Tarık mücadelelerini analiz edeceğiz. Canlı tahtamız var. Hangi maçı nasıl canlıdan değerlendireceğimizi konuşacağız. Player tercihlerinde ise hangi futbolcunun maç içinde neler yapabileceğini konuşacağız. Her gün saat 4'te istisnasız olarak analisti yayınlıyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin Hollanda, Finlandiya mücadelesiyle startı verelim. Hollanda Finlandiya'yı ağırlayacak Grup G'de. G grubunda bugün videoda iki tane bahisi değerlendireceğiz. İki tane kritik maça değineceğiz. O yüzden gruba bir genel göz bakalım öncelikle. Hollanda cephesine baktığımızda şu anda 5 maçta 13 puanla lider durumda. Polonya ve Finlandiya'nın 10'ara puanı var. Litvanya ve Malta ise havlu atmış durumda. Litvanya'nın 3, Malta'nın ise 2 puanı mevcut. Şimdi burada Hollanda kendini bir türlü yukarı atacak zaten. Aslında buradaki en büyük mücadele Polonya ve Finlandiya arasında olacak. Baktığımız zaman Hollanda sadece Polonya ile bir berabere kaldı grup aşamasında. Geri kalan 4 maçını da kazandı. Malta maçlarını zaten rahat kazandı. Litvanya sürpriz bir şekilde çok zorlandı Malta maçından öncesinde Eylül ayında. Şimdi burada Finlandiya ne oynayacak? Kritik nokta bu. Hollanda'da Johan Cruyff Arena'da Finlandiya'ya maç başında beraberlik teklif edilse bence kabul eder. Çünkü bu grupta artık Polonya ve Finlandiya'nın en kritik noktası Hollanda maçlarından koparılacak puanlar playoff'a gidecek takımı belirleyecek. Böyle düşünmemiz gerekiyor. O yüzden burada Finlandiya kapanabildiği kadar kapanacak. Hollanda'nın bazen tutuk maçları olabiliyor. Belki de böyle bir maça denk gelme ihtimalini arttırmaya çalışacaktır sert savunma hattıyla. Bir sonraki maçı Hollanda'nın Polonya ile 14 Kasım'da Finlandiya buradan koparttığı bir puan olursa eğer ki baktığımızda o maçta Hollanda'nın Polonya'yı yenmesini bekleyecek ve kendini belki de böyle playoff'a atacak. Plan tamamen bu olacak. Hollanda ise öne geçtikten sonrasında Malta maçını saymazsak Rolanti'yi alabilen bir takım. O yüzden benim buradaki ana tercihim 1 ve 4.5 altı. Direkt olarak 1'in bir oranı yok. O yüzden o kısma çok değinmemize gerek yok. Ama 1 ve 4.5 altı ile oranı yukarı çıkartabilirsiniz. Ben Finlandiya'nın çok bu maçta gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Ve Hollanda'da tek başına Finlandiya'ya ilk maçta 2-0 yenmeyi başardılar. Tek başına 4 veya 5 gol atması, hadi Finlandiya bir tane attı. Penaltı oldu, bir şey oldu. Kuştaşa çarptı attı. Hollanda'dan 4 gol beklemek çok mantıklı gelmiyor. O yüzden benim buradaki ana tercihim Hollanda'nın maçı kazanacağı ama maçta 5 gol olmayacağı yönünde 1 ve 4.5 altı bana çok ideal geliyor iyi oranıyla. Hadi gelin gruptaki diğer maçta Litvanya-Polonya maçını enine boyuna değerlendirelim. İkinci maçımızda havlu atmış Litvanya Polonya'yı ağırlayacak. İlk maçta Polonya 1-0 Litvanya'yı yenmeyi başardı. Buraya baktığımızda aslında 24 şut atan bir Polonya var. 3 tane net pozisyon kaçırttılar. Yani 2.27'lik bir XG'den bir golü zar zor buldular diyebiliriz. O yüzden biraz daha böyle hücum varyasyonlarında zorlanan bir Polonya izliyoruz son dönemde. Ama baktığımız zaman kadro kalitesi olarak minimum 5-6 gömlek fark var. Şimdi Finlandiya'nın Hollanda ile bir önceki maçımızdan gidelim önce. Finlandiya'nın Hollanda deplasmanına gideceği bir haftada, bir maç periyodunda Polonya ile 10 puan aynı puandalar Finlandiya. Yani aslında playoff'taki rakibi Finlandiya ve grubun en ağır topuna gidecek. O yüzden Polonya'nın burada hata yapma şansı yok. Eğer ki Dünya Kupası'na katılmak istiyorsa, en azından playoff'a katılmak istiyorsa Litvanya öyle veya böyle yenmesi gerekiyor. Benim buradaki ana ve tek tercihim Litvanya deplasmanında Polonya'nın galip geleceği ve Hollanda'nın da Finlandiya'yı yenmesini beklemesi olacaktır. Çünkü Finlandiya'nın bir maç fazlası var ve buna göre 10 puandalar. Eğer ki Hollanda Finlandiya'yı yenerse, Polonya da Litvanya'yı yenerse Polonya puan farkını açacak ve playoff'ta derin bir nefes alacak Hollanda maçı öncesinde. O yüzden burada hata yapacaklarını çok düşünmüyorum. Litvanya çok zayıf. Yani aslında sadece Avrupa'da bulunduğu için bu elemelere katılan takımlardan biri. Alttaki Cebeli Tarık gibi düşün. O yüzden burada Polonya'nın galibiyeti net tercih olarak karşımıza geliyor diyebilirim. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Her cuma 6'da da tekrar bahis eğitim serisini canlıya aldık. Sizler de bu içerikleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir beğeni bırakırsanız da bizi mutlu edersiniz diyelim ve haydi gelin Litvanya'dan yakın bölgelerdeki Hırvatistan'a bir geçiş yapalım. Pazar gününden son maçımız Hırvatistan Cebeli Tarık'ı ağırlayacak. Puan durumuna baktığımızda Hırvatistan şu anda
13 puanla bir maç eksiğiyle 13 puanla lider durumda. Çekya'nın da 13 puanı var. Faroe Adaları 9, Karadağ'ın 6, Cebeli Tarnisi zaten puanı yok. Hırvatistan artık burada yani liderliği perçinlemek istiyor. Baktığımız zaman son maçta Çekya ile de berabere kaldı Çekya deplasmanında. Bu onlar için önemli bir nokta. İkili averajı da almış oldular. Zaten genel averajda çok da üstündeler Çekya'nın. Yani Hırvatistan bu gruptan lider çıkacaktır. Bunun aksi tamamen sürpriz olur zaten. Ama gene de işi sıkı tutacağını düşündüğüm bir Hırvatistan var. Cebeli Tarık için çok bir şey konuşmaya gerek yok. 5 maçta 2 gol atarken kalelerinde 17 gol gördüler. İlk maç 7-0 bitti. Benim buradaki ana ve tek tercihim ilk yarı 1.5 üstü yönünde olacak. Yani Hırvatlar işi koparmış olsa belki bir sürpriz ihtimali olabilir miydi? Gene de sanmıyorum. Yani Cebeli Tarık'ı öyle veya böyle yeneceklerdi. Ama en azından hani ilk yarı biraz rolantide geçebilirdi diye düşünebiliriz ama şu anda hala garantilememiş bir Hırvatistan'ın karşısına Cebeli Tarık'ın çıkması Cebeli Tarık için büyük bir şanssızlık bence. İlk maçta da dakika 28 ve 30'da attıkları gollerle 2-0 devreye önde girdiler. O yüzden benim buradaki ana tercihim Hırvatistan'ın ilk yarıdan 2 gol atacağı yönünde olacak. İlk yarı ev 1.5 üstü. Günün ideallerinden geliyor bana açıkçası. Ya Cebeli Tarık'ın çok bir şansı olduğunu düşünmüyorum ilk yarıdan da. Bence kopup gidecek bir maç bekliyorum. Buradaki skorum da benim 8-0. Yani o yönde bir tahminim var. Ama minimum zaten 5-6 olacaktır Cebeli Tarık. Hırvatistan'a karşı özellikle puana ihtiyacı olan, liderliği garantilemek için puana ihtiyacı olan daha doğrusu Hırvatistan'a karşı Cebeli Tarık'ın direnme şansı olduğunu düşünmüyorum. Hadi gelin bir de canlı tahtamıza ve player tercihlerimize bakalım. Oradan neler çıkacak. Canlı tahtamıza baktığımızda Faroe Adaları Çekya maçının golünü takip edeceğiz. Danimarka Yunanistan maçında yine ortaya goller ve Danimarka'nın golünü özellikle takip edeceğiz. Burada son dakikalarda özellikle dakika 60-65'ten sonrasında bir gol bekliyorum. İskoçya Belarus'ta ise maç başladıktan sonrasında ilk yarıdan bir golü takip edeceğim ben açıkçası. Player tercihlerimize baktığımızda ise Ante Budimir Hırvatistan Cebeli Tarık maçında gol atacağını düşünüyorum. Bir diğer player tercihim ise son maçta 4 gol atan ve inanılmaz formda olan Marko Arnautovic'in de oynayacakları maçta yani Romanya-Avusturya maçında gol atacağını düşünüyorum. Arnavutovic'in oranı yüksek olacaktır. Romanya dirençli bir takım. Ama Avusturya gol bulursa zaten %50-60 Arnavutovic'in ayağından gelir diye düşünüyorum açıkçası. Player ve canlı tercihlerimiz de bu şekilde. Her gün saat 4'te analist ile karşınızda oluyoruz. Her cuma 6'da ise bahis eğitim serimizi yeniden hayata geçirdik. Oradan da bahiste bilinçlenebilirsiniz diyelim. Yarın görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir beğeni bırakırsanız da bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Yarın saat 4'te yeni tercihlerle, yeni bir günle tekrardan buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.